Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle değer verip kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yine güzel ve yeni bir örnekle karşınızdayım. En az 2 renkli çalışabileceğiniz ama dilerseniz daha fazla renklerle de uygulayabileceğiniz bir model olacak. Ben de 2 renk ipim ve 3 numara misina şişimle örneğin anlatımına başlıyorum. Örneğimin bir tane modeli için toplam 4 adet ilmek gerekli. 4'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak için artı 3 tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte 3 desen çalışması yapacağım. Toplam 17 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasını yaptıktan sonra örneğimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Şimdi lastik rengini ben sarı olarak tercih ettim ve kurulum sıramızda birinci sıramızı yine lastikteki renkle devam ediyoruz. Birinci kurulum sıramızda bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyoruz. Ben de şöyle hızlıca ilk sıramı ön yüzden düz örerek tamamlıyorum. Daha sonra tersine ikinci sırama dönüyorum. Burada da bütün ilmeklerimi yine baştan sona ters olarak çalışıyorum. Burada istediğiniz bir lastik olabilir arkadaşlar. Ben görselde haroşa ördüm ama normal bir düz, bir ters ya da daha farklı bir lastik çalışması yapabilirsiniz örneğin altına. Ben şöyle 2 diş haroşa boyu üzerine hemen kuruluma başladım. Ve ikinci sıramda bütün ilmeklerimi baştan sona ters örerek bitiriyorum. Ön yüze örneğimin 3. sırasına döndüğümde artık yeni rengimize geçiş yapıyoruz. 3. sıramızda geçiş yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi burada ne yapacağız? Bir tane ilmeği öreceğiz. Bir tanesini örmeden sağ şişimize alacağız. Bir ilmeği düz öreceğiz. Bir ilmeği örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir ördüm. Örmeden aldım. Bir düzü ördüm. Örmeden aldım. Bir düz örüyorum. İpim arkada zaten. Örmeden aldım. Tekrar bir düz. Örmeden aldım. Bir düz. Örmeden aldım. En son kenar ilmeğinden önce mutlaka bir tane düzünüzü örmeniz gerekiyor. Daha sonra kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Örerek başlıyoruz, örerek bitiriyoruz yani. Tersindeki 4. sırama döndüğümde yine ördüğüm ilmekleri tersinde olduğumuz için ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri örmeden yine sağ şişimize alıp bu şekilde tersindeki sıramızı tamamlıyoruz. Bakın örmeden alıp ters örüyorum. İpim benim tarafımda ters olduğu için örmeden alıp ters örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi geldik en önemli ve en dikkatli sırasına. Modelimiz 4 ilmekten oluşuyordu. 5. sıramdayım. Buradan 3 adet ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. 3 ilmeği ördükten sonra 4. ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir daha tekrarlayalım ikinci desenimiz için. 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkisi gri, ortadaki sarı renkte. 4. sarı renkli ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 3. desene geçiyorum. Yine 3 adet ilmeğimi örüyorum. Ortadaki sarı oluyor. 4. ilmeğim yine sarı. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Artı 3 ilmeğimiz burada. Onların üçünü de düz olarak örüp daha sonra kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve dönüyorum 6. sıra tersime. Kenar ilmeğimizden sonra yine 3 ilmeği ters örüyoruz. Gri ile ördüklerimizi, sarı ile kalan ilmeklerimizi hala örmeden sağ şişimize alıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Bir adet sarı renkli ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 adet ters örüyoruz.
sarı renkli örmeden aldığım ilmeği örmeden sağ şişime alıp tersimdeki 6. sıramı da tamamlıyorum. Şimdi buraya kadar örneğimin tam yarısını yapmış olduk. Toplam 6 sıra ve yarısı ama hala örnek tam bitmemiş gözüküyor. 7. sıramda tıpkı 1. sıramda yaptığım gibi tüm ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. 1. sırada sarıyla tüm ilmeklerimizi düz örmüştük. 7. sıradayız. Yine 1. sıranın tekrar şeklinde gri renkli ipimizle bütün ilmekleri baştan sona düz olarak örüyoruz. Örülmemiş son sarı renkli ipimiz de burada artık örerek yeniden örneği uygulamaya başlıyoruz. Şimdi tamamını düz ördüğümüz için tersini ben arkada baştan sona ters olarak çalışıp 9. sırama geliyorum. Ve burada yeni bir renk takabilirsiniz. Ben yine takılı olduğu için sarı renkle devam edeceğim. Yine kenar ilmeğimi şöyle öreyim. Ne yapmıştık arkadaşlar? Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz öreceğiz. Bir tane ilmeği örmeden sağ şişimizi alacağız. Bir düz ördüm, örmeden aldım. Bir düz ördüm, örmeden aldım. Bir düz ördüm, örmeden aldım. Bir düz örüyorum, örmeden alıyorum. Tekrar bir düz, örmeden al, bir düz, örmeden al. En son bir düzle bitiyor ve daha sonra kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde 9. sıramı tamamlayıp yine sarıları sarıyla örmediklerimi örmeden alıp başa kadar tersini çalışıyorum. Geldik 11. sıramıza ön yüze. Kenar ilmeğimden sonra bu da yine en önemli sırası. Yarım örneğimizin bir tanesini burada öreceğiz. Yani bir tane düz öreceğiz. Şimdi bakın bir alt sırada kısa olan ve uzun olan ilmeklerimiz var. Bu kısa olan ilmeğin üzerine uzun olan ilmek gelecek demektir. Buraya da kısa olan gelecek demektir. Tam zıttını çalışacağız yani. O yüzden sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın bir düzü ördüm. Sıradakini örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2 ve 3. Örmeden alacağım. Bakın şu kısa olana denk gelmesi gerekiyor. Örmeden aldım. Tekrar 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 ve yine bakıyoruz. Bakın örmeden aldığımız kısa olana denk geliyor. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Bakıyoruz. Bakın bu şekilde örmeden alıyoruz. Devamında kenar ilmeğimden önce bir düzüm ve en son ters ilmekle örüp kenar ilmeğimi tamamlayıp ön yüzdeki 11. sıram benim örneğimin son sırası oluyor. Tersine döndüğümde de yine gri harici diğer renk ilmeğimi örmüş olduk. Buradan itibaren de modelimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Tıpkı lastikten sonra çalıştığım gibi örneğimin birinci kurulum sırasını yapacağım. Kenar ilmeğimden sonra tüm ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyoruz. Hem örneğimizi burada bitirmiş oluyoruz hem de yeni desene yeniden başlamış oluyoruz. Bu düzü ördükten sonra tekrar yeni rengimize geçiş yapacağız. Yine aynı teknik. Kenar ilmeğinden sonra bir düz bir örme, bir düz bir örme şeklinde yeniden gri renkli ipimizle örmeye devam edeceğiz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bunun tekrarı şeklinde büyütüyoruz ve istediğimiz gibi renklerle modeli kurmaya devam ediyoruz. Ben de örneğimizi sizler için 3 renk olarak çalıştım. 3 renkli halini de hemen şöyle göstereyim. Bu örnekte baz alacağınız tek püf noktası şu. Eğer çalışacaksanız kesinlikle bulabildiğiniz en zıt renkleri çalışın.
Ne kadar modelde zıt renkler kullanırsanız kendini bir o kadar güzel gösteriyor. Yani soft renkler bu modelde asla gözükmüyor arkadaşlar. Krem, kahve, krem hardal olarak uyguladım. Bence güzel bir tonlama oldu. Yine sizin de çok sevdiğiniz renkler veya aklınızda olabilecek tonlamalar varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Özellikle modeli çalışacak arkadaşlarımız için fikir alışverişi olabilir bu. Tersi de çok temiz. Düzden örmesi çok kolay. Benim gibi düz örgü hiç sevmeyenler için böyle alternatif modeller inanılmaz güzel duruyor. İster parçalı, isterseniz yakadan başlama her tür örgüde, dilerseniz bebek battaniyelerinde de her kalınlıkta yünlerle çalışabilirsiniz. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.